Mama Gyanatimirandasya Niranjana Swami Chakshu Unvijitām Dina Tasmai Shri Gurave Namaha Ukam Karoti Vachalo Angam Bangayate Gari Yat Pipa Tamaham Vande Shri Gurave Tarana Nama Om Vishnu Vidaya Krishna Prastaya Mukti Srimad Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gaurani Pachari Nirvishesha Shanyavari Bhaskacharya Shatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Can anyone tell me anything that I spoke about yesterday? Dün konuştuğumuz konularla ilgili bir şey söylemek isteyen kişi var mı? Можно? Ну, нет. And no, nobody can tell me anything that I spoke about. Dün söylediklerimle ilgili yani dün ne konuşmuştuk bunu hatırlayan var mı ya da? I'm looking for the page. So. Safhadanlarla ilgili duymanın ne kadar önemli olduğundan safhadanlar hakkında duymanın ne kadar. We talked about how important it is to hear about the pure devotees of the Lord. About the pure devotees of the Lord. Pure devotional service. Yeah. Well, why is it so important? Peki neden o kadar önemli? Even if I don't have it now, hearing about the pure devotional service, it helped me get rid of material attachment in my heart. How did it happen, do you know? Buna sahip olmasam da buna yani adam safhadanlar hakkında duymak benim kalbimdeki maddi bağlardan kurtulmama yardımcı olacak. Peki nasıl olacak bu? Because everybody thinks I have to get rid of material attachments. Çünkü herkes maddi bağlardan kurtulmalıyım diye düşünüyor. Everybody tries, but it doesn't work, right? Herkes de bunu deniyor ama bu işe yaramıyor, değil mi? Because they're thinking I'm doing it. Çünkü herkes ben bunu yapıyorum diye düşünüyor. But I'm not getting rid of material attachments. Ama maddi bağlardan kurtulan aslında ben değilim. How am I getting rid of material attachments? What am I doing? Ne yapıyorum yani maddi bağlardan kurtulmak için? Bu nasıl mümkün oluyor? If I just renounce my material attachments artificial, I'll just fall down. Maddi bağlardan yapay bir şekilde, yüzeysel bir şekilde eğer kurtulmaya çalışırsam ben düşerim. It's right in the Bhagavatam. It says, "Yeni Ravadaksha Vamukta Marinastva Baba Avashuddha Buddhaya." They perform severe austerities and penances to give up this material world. Bhagavatam'da bu anlatılıyor yani zor felaketlerde bulunmak ya da sunular fedakarlıklarda bulunmak. They think themselves liberated. Bulunan kişiler kendileri özgürleşmiş olduğunu It's düşünüyorlar. called Vimukta Maninas. Buna Vimukta Maninas deniyor. Vimukta Maninas means liberation in the mind. Bu Vimukta Maninas aslında zihinde özgürleşmek. They think I'm detached. Yani onlar bağlardan kurtulduklarını düşünüyorlar. On my own strength. On my own strength. Kendi güçlerine dayanarak bunu başardıklarını düşünüyorlar. Aruya Krishnena Parampadam Tata Patanchita Naduta Yusmadam Graya. They fall down from their position of imagined superiority. Ve kendi hayallerinde kurdukları üstün oldukları pozisyondan düşüyorlar. You know why? Neden biliyor musunuz?
No. Because they don't develop attachment. Yes, they don't have attachment to Krishna. Çünkü onlar Krishna'ya bir bağ geliştirmemişler. Çok iyi. Because they fail to take shelter of Krishna's lotus feet. Çünkü onlar Krishna'nın lotus ayaklarına sığmıyorlar. So they think I'm doing it. Ve onlar ben yapıyorum bunu diye düşünüyorlar. No, I'm not doing anything. Ama ben hiçbir şey yapmıyorum. I'm just a beggar of mercy. Ben sadece merhamet için dilenen bir kişiyim. I'm just desiring, that's all. Sadece bunu arzuluyorum. Hepsi bu. It's Krishna who acts from within the heart. Ama Krishna kalpteki bu arzuyu görüyor. You know that verse from Şrimad Bhagavatam? Shinvatasva kata Krishna punya shavana kirtan. Şrimad Bhagavatam bu kıtayı biliyor musunuz? You must have heard this verse. Bunu daha önce duymuş olmamız gerekiyor. Shinvatasva kata Krishna punya shavana kirtan. Hridanjasto yamudani vidunoti subhitsitam. You know this verse? About when you hear about Krishna, What happens? it purifies. How does it happen? Ama nasıl? Shri Krishna, super soul in the heart of all living beings. He cleanses desire for material enjoyment from within us. Herkesin kalbindeki yüce ruh bu maddi, kalpteki maddi arzuları saflaştırır, arındırır. From within the heart of that person who desired to hear his messages. Onun mesajını duymak isteyen bir kişinin kalbinden bu arzuları çıkarır. Which are themselves virtuous when they are properly heard and chanted. Ki bunlar da doğru şekilde söylendiğinde ve duyulduğunda kendi içinde erdem dolduğundadır. Properly heard and chanted. Doğru şekilde duyulduklarında ve söylendiklerinde. Krishna acts from within the heart. Krishna kalbimizden hareket eder. He's the one that takes away the attachments. Bu bağları alan kişi odur. We think, oh, I have so many attachments. How am I going to ever get purified? Benim bir sürü bağım var, bağlılığım var. Bunlardan nasıl I arınacağım? want this, I want that. Şunu istiyorum, bunu istiyorum. I want to be happy. Mutlu olmak istiyorum. I want to be happy in the material world. Maddi dünyada mutlu olmak istiyorum. And we think, I want to become happy in the material world, and we think, I'm too much absorbed in the material world to hear about the spiritual world. Ve maddi dünyada mutlu olmak istiyorum ve maddi dünyada spiritüel dünya hakkında duymak için çok fazla bağ geliştirmiş durumdayım. So Krishna, who's in the heart, says, okay, you want to only hear about the material world? Krishna da kalbimizde olduğu için diyor ki tamam diyor, sen sadece maddi dünya hakkında duymak istiyorsun. Then you can have material world. O zaman maddi dünyaya sahip olabilirsin. But if you want to hear about me, Ama eğer benim hakkımda duymak istiyorsan, I'll act from within the heart to take away your attachments. o zaman senin kalbinden hareket edeceğim ve senin kalbindeki bu bağları söküp atacağım. Because Krishna has nothing to do with the material world. Çünkü Krishna'nın maddi dünyayla hiçbir alakası yoktur. Yes, he creates it, Evet, onu yaratır he maintains it, ve onu devam ettirir he destroys it. ve sonra yıkar. But he does it through his different energies. Ama bunu kendi farklı enerjiler aracılığıyla yapar. Krishna, all he does is enjoy. Krishna'nın tek yaptığı şey ise keyif almak. And who does he enjoy with? Ve kiminle keyif alır? Enjoys with his devotees who love him. Onu seven adalarıyla. And how does he enjoy with them? Ve onlarla nasıl keyif alır? He gives them the highest pleasure. Onlara en yüksek keyif We verir. talked about yesterday Dün hakkında konuştuk. when Lord Chaitanya gave the gift of pure devotional service to Haridas Thakur. Everyone was ecstatic. Chaitanya Haridas Thakur'a Sapadan ve hizmetini verdiğinde, yani en yüksek hediyeyi verdiğinde herkes çok mutluydu ve Haribol Gave him diyorlar. the highest bliss. Bu en büyük mutluluk. And all the devotees, because the devotees' hearts are pure, the devotees are so happy to see another devotee get Krishna's mercy. Ve Adana'nın kalplerine çok saf oldukları için başka bir Adana'nın Rabbin merhametine aldığını gördüklerinde çok mutlu olurlar. And we see someone get Krishna's mercy, we think, why him and not me? Ama bir başkası Krishna'nın merhametini aldığında neden o, neden ben değilim diye düşünüyoruz. Don't they know how hard I worked for Krishna's mercy? Bilmiyor musunuz benim Krishna'nın merhameti için ne kadar sıkı çalıştığımı? Why him and not me? Why her? Neden o, neden ben değil? Krishna doesn't. Krishna is not pleased by such an attitude. Krishna böyle bir tavırdan hoşlanmıyor. He's ready to give his mercy to everyone.
O merhametini herkese vermeye hazırdır. So, when Haridas Thakur got this benediction from Lord Chaitanya, all the devotees were just so ecstatic. Ve Haridas Thakur Lord Chaitanya'dan bu merhameti, bu takdisi aldığında bütün adananlar kendilerinden geçmişlerdi. Why are they ecstatic? Neden o kadar kendilerinden They're geçtiler? ecstatic because this increases Krishna's pleasure. Onlar bir şekilde kendinden geçtiler çünkü bu Krishna'nın duyduğu mutluluğu arttırıyordu keyifleri. Krishna's pleasure increases the more devotion there is to him. Krishna'nın mutluluğu arttığı zaman da adamlığı da artar. And the more devotion there is to him, the more Krishna becomes happy. Ve Krishna'ya olan adamlığı da arttıkça Krishna da daha mutlu olur. Because that's more opportunities for him to serve his devotees. Çünkü bu şekilde adananlara hizmet etmek için daha çok fırsatı olur. And that's what he likes. Ve onu hoşlandığı şey de budur. Krishna's just with his devotees. Krishna adananlarıyla birlikte With his cows, his cowherd boyfriends, with the gopis, İnekleriyle, çoban erkek çocuklarıyla, with his arkadaşlarıyla, parents. çoban kız çocuklarıyla, They're completely free from envy and lust and greed. anne babasıyla ve o tamamıyla hasetten, açgözlükten özgürdür. Everybody's happy because Krishna's pleased. Herkes Krishna mutlu olduğunda mutlu olur. That's the Vrindavan mood. Bu da Vrindavan'ın ruh halidir. Vrindavan mood is this, Krishna's the center. Vrindavan'ın ruh haline baktığımızda Krishna'nın merkezde olduğunu And görüyoruz. everyone's happiness is fully dependent upon Krishna's happiness. Ve herkesin mutluluğu Krishna'nın mutluluğuna bağlı oldu. If it doesn't make Krishna happy, they're not interested. Bir şey eğer Krishna'yı mutlu etmeyecekse hiç kimse o şeyle It's like ilgilenmez. the story the devotees tell about how the gopis gave the dust from their feet to Krishna. Gopilerin Krishna'nın nasıl ayaklarının tozunu verdiklerinden ayrı bir hikaye var. When Krishna had a headache, Krishna'nın başı he ağrıyor was told the only thing that would relieve his headache is the dust from the feet of his devotees. ve ona sorduklarında baş ağrısını geçecek tek şeyin de adananların ayaklarının tozu olduğunu söylüyor. But when Narada Muni went for dust, the devotees were thinking, how can I give my dust from my feet to Krishna? Ve o Narada Muni'den ayaklarının tozu istendi. O nasıl ben ayaklarımın tozunu verebilirim? I'll be condemned. I'll go to hell. I can't give my dust. Yani lanetlenirim ve cehenneme giderim diye düşünüyor ve veremem diyor bunu. So when Narada went to the gopis said, and Narada said, Krishna has a headache and he's asking for the dust of his devotees. Ve Narada Gopilere gittiğinde ve Krishna'nın başı ağrıyor, onun sizin ayaklarınızın tozuna ihtiyacı var dediğinde Immediately. They didn't. That's all they cared about. That's what Krishna wanted. ve onların tek ilgilendikleri şey de Krishna'nın ne istediğiydi. They didn't think about going to hell or not. It doesn't make any difference. If I have to go to hell for Krishna, then let me go to hell. If Krishna has a headache. Cehenneme gitmekten korkmuyorlardı. Eğer Krishna için cehenneme gitmem gerekiyorsa giderim diye düşünüyorlardı. That's the mood of service of the devotees of the spiritual world. Spiritüel dünyadaki adananların ruh hali böyledir. So we take our choices. Do we want to hear about Krishna and his devotees in the spiritual world? Or we want to hear how to become happy in this world? Bizim bir seçeneğimiz vardı. Krishna hakkında, spiritüel dünya ve onun oradaki adananları hakkında duymak ya da bu maddi dünya hakkında duymak. And as we said yesterday, yes, there are many discussions which are necessary to maintain body and soul together. Ve dün bahsettik bundan. Bedenle ruhu bir arada tutmak için gerekli olan birçok şey var. But Krishna is most pleased when the devotees make the efforts to hear and chant about him and his relationship with his pure devotees. Ama Krishna bir kişi onun hakkında ve onun saf adananlarıyla olan ilişkiler hakkında duymak için çaba sarf ettiğinde bundan çok memnun oluyor. And he's so pleased to those who just give time to hear about his pastimes. Ve bir kişi eğer onun keyif dolu meşgaleler hakkında duymak için zaman ayırırsa o bundan çok memnun oluyor. That he acts from within the heart. O zaman da kalbimizden harekete geçiyor. To take away the attachments from within the heart. Ve kalpteki bağları söküp atıyor. Sometimes we think, Krishna's going to take away my attachments. Bazen biz böyle düşünüyoruz. Krishna benim bağlarımı alacak mı? I better not hear about him. Ben en iyisi onun hakkında fazla duymayayım. Better if Krishna's going to take away his attachments, take away my attachments, then if I hear about him, he might take them away when I'm not looking. Ve Krishna benim bağlarımı alacaksa ben o zaman onun hakkında çok duymuyorum çünkü belki bakmadığım bir anda gelip alır. So better I think about them all the time so I can protect them.
En iyisi ben onları devamlı düşünüp böylece o bağları korumayı başarırım. And that way Krishna won't take them away. Ve bu şekilde Krishna onları alamaz. He'll fulfill my desire. He'll let me hold on to them. O benim yani bu arzumu gerçekleştirmeme izin verecektir. Onlara bağlanma ve But tutma if we think, arasında. no, I just want to hear about Krishna's relationship with his devotees. Ama eğer kişi hayır ben Krishna ve onun adananlarıyla olan ilişkisi hakkında duymak istiyorum derse. But Krishna's relationship is with his pure devotees. Yani Krishna'nın ilişkisi saf adananlarıyladır. He has a relationship with every living being. Onun her canlı varlıkla bir ilişkisi vardır. He's in the heart of every living entity, a super soul. O ruhsal olarak, süper ruh olarak bütün canlı varlıkların kalbindedir. But as super soul, there's no relationship. As super soul, there's no relationship. Ama yani süper ruh olarak bizim kalbimizde olduğunda gerçek anlamda bir ilişki yok. Because all he does as super soul is he witnesses and says, okay, you can have it. Çünkü yüce ruhun yaptığı, yani bu süper ruhun yaptığı şey tek şey onu izlemek, yani canlı varlığı izlemek ve tamam demek, yapabilirsin. What kind of relationship is that? Bu nasıl bir ilişki ki? He just witnesses. O sadece buna tanık olur. Like the example of the two birds sitting in the tree. Aynı bir ağaçta iki kuş örneğinde olduğu gibi. One bird is eating the fruit of the tree. Bu kuşlardan bir tanesi ağaçtaki meyveleri The yemektedir. other bird is simply witnessing. Ve diğer kuş da sadece ona bakmaktadır. Waiting for the bird to turn to him as his best friend. Ve o diğer kuşun en iyi arkadaşının dönmesini bekler. So, isn't that a picture right there? Super soul? Yeah. Orada yüce ruhun bir resmi var. Oh no, that's the senses of the heart. And the living entity riding on the chariot. Bu yüce ruhun resmi hayır. Orada canlı varlığın bir at arabasına binmiş ve onun tarafından, duyuları tarafından sürüklendiği resmi görüyoruz. So he just witnesses and says, okay, you want that, you can do it. Yüce ruh sadece tanıklık eder ve istediğin şey buysa tamam der, yani bunu yapabilirsin. And he gives a sanction. O kendi takdisini verir bunun için. Not a blade of grass can move without the will of the Lord. Çünkü ufak bir yaprak bile onun izni olmadan hareket edemeyecektir. Nothing can happen without Krishna's sanction. Krishna'nın onayı olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. But he says, if you want me, then I'll help you to come to me. Ama eğer beni istiyorsan bana gelmene yardım edeceğim der. Ananyas chintaya tomam yejana payupashante tesham ichpayuktanam yogakshema mahamyam. Those who meditate on me, think about me. Benim üzerine meditasyon yapanlar, beni düşünenler. Then whatever they have, I preserve for them. Onların sahip olduğu ne varsa ben bunu korurum. And whatever they lack, I will carry for them. Ve eksik oldukları ne varsa, ne eksikleri varsa ben onu tamamlarım. All he wants us is to think about him. That's it. Onun tek istediği onun hakkında düşünmemiz. Hepsi bu. And the best way to think about him is to hear about him. Onun hakkında düşünmenin en iyi yolu da onun hakkında duymaktır. It's so easy. In fact, Lord Kapila Dev describes it to his mother Devahuti as the easiest process. Kapila to his mother Devahuti. Ve bu aslında en kolay olan yoldur. Kapila Dev'in annesi Devahuti'ye açıkladığı gibi. You don't have to perform severe austerities. Bunun için çok zorlu feragatlarda bulunmanız gerekmez. You know, it's not a very difficult task. Ve çok zor bir şeye kalkışmanız da You gerekmez. just have to give your ears to hear the right subject matter. Sadece doğru bir konu hakkında duymak için kulaklarınızı açmanız gerekir. And that's why Bhagavatam says, when properly heard and chanted. O yüzden de Bhagavatam'da doğru şekilde duyulduğunda ve söylendiğinde ibaresi var. Properly heard and chanted means I'm hearing it for my own purification. Ben aslında onun hakkında duymalıyım ve söylemeliyim kendi arınmam için. Even sometimes it may be very difficult to hear. Bazen bunu duymak çok zor olsa bile. Sometimes, as Rupa Goswami explains in the Upadeshamrita, Bazen Rupa Goswami'nin Upadeshamrita'da açıkladığı although gibi. the name, form, qualities, and pastimes of Krishna is naturally sweet, Krishna'nın ismi, formu ve keyif toz meşgalleri doğal olarak tatlıdırlar. one who's afflicted by the jhanas of Vijay can't taste anything sweet. Ama söylemek hastalığına kapılmış bir kişi tatlı olan hiçbir şeyin tadını alamaz. It's the nature of the disease. Yani hastalığın doğası We böyle. can't hear. Onu duyamazsın.
Krishna says it also in the Bhagavad Gita, Bhogaishvaya Prasaktanantaya Pratachetasam. Krishna Bhagavad Gita'da bunu söylüyor. In the minds of those who are too much attached to sense gratification and material opulence. Duyu tatminine ve maddi zenginliklere çok fazla bağlı olan bir kişi için And who are bewildered by such things. ve bunlar tarafından kafası karışan bir kişi için There can be no determination for Krishna. Krishna'ya karşı kararlılık geliştirmek mümkün değildir. It's so hard. Why is it so hard? Bu çok zor. Neden bu kadar zor? But it's not. We just said it's the easiest process, and everybody says, "Why is it so hard?" Aslında bu en kolay yol ama insana neden bu kadar zor diyorlar. It's not hard. Aslında zor değil. It just depends on desire. Bu sadece arzularımıza bağlı. But Krishna wants to see what our desire is. Ve Krishna bizim arzumuzun ne olduğunu görmek istiyor. If our desire is to stay in the material world, then okay. Eğer ben maddi dünyada kalmak istiyorsam tamam. Like that story I think I was told once that I heard from Vishnu Swami. Bir keresinde Nisranjana Swami'den duyduğum bir hikaye var. Belki anlatmış He olabilirim. told this real nice story. O bize çok hoş bir hikaye It's so anlatmıştı. simple. Ve çok basit. About the man who had a paramour. Bir sevgilisi olan bir adamla ilgiliydi. And his wife found out about it. Ve adamın karısı da onun bu sevgilisini Did I tell you this story? keşfediyordu. No. Size bunu anlatmış mıydım? One man had a paramour. Bir adamın bir aşkı vardı, sevgilisi. And sometimes he would not come home at night. Ve bazen de geceleri eve gelmiyordu. And his wife found out about it. Ve karısı da bunu fark etti. And she wanted, when she found out about it, she says, "What is it that she does that I don't do?" Ve bunu fark ettiğinde kendine şunu sordu. Onun yaptığı bende olmayan şey ne? So the husband was a little nervous. His wife was now he thought she suspected, but now she knows where I'm going. Ama kocası da biraz endişeye kapılmıştı. Çünkü eskiden evet, karısı şüpheleniyordu ama şimdi nereye gittiğini biliyor artık diye düşünüyor. And so the husband said, "Well, it's the way she dresses for me." Dedi ki benim için giyinme şekli dedi. So when the wife heard this, she was immediately thinking, I have to dress in such a way that will attract the mind of my husband. Ve karısı da öyle güzel giyineceğim ki kocamı cezbedeceğim diye düşündü. She went out and bought all the most opulent clothing. Dışarı çıktı ve en böyle zengin kıyafetleri aldı kendisi. She did everything to make herself look so beautiful. Kendisini güzelleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. And when the husband came home, he was astonished how beautiful his wife was. Ve kocası eve geldiğinde karısının ne kadar güzel olduğuna baka kaldı. He appeared to be very happy. Ve çok mutlu gibi görünüyordu. And the wife was thinking, now I've got him. She doesn't, no way she can compete with me. Ve karısı da tamam dedi artık kocamı ele geçirdim. O kadın benimle yarışamaz. But the next night he didn't come home. Ama bir sonraki akşam adam eve gelmedi. So when he finally came home, Ve nihayetinde eve geldiğinde the wife said, did she dress better than I did? o benden daha mı güzel giyiniyor diye sordu. He said, well, it's the way she cooks for me. Adam dedi ki hayır onun yemek pişirme şekli dedi. She said, the way she cooks for you. Karısı da sordu ne pişiriyor senin için diye. So she said, now I'll capture the mind of my Ha husband. pardon. Evet tamam o zaman yemek yapması dedi. O zaman şimdi ben kocamı ele geçireceğim. So the next day she went out and bought all the opulent food. Ve sonraki gün dışarı çıktı ve en zengin böyle yiyecekleri satın aldı. And she prepared the most wonderful, wonderful feast my husband could never imagine. Ve kocasının hiçbir zaman hayalini bile kuramayacağı çok güzel bir ziyafet hazırladı. She was thinking, there's no way this woman can cook anything better than I just cooked for my husband. Ve şöyle düşünüyordu, bu kadının benim şimdi kocam için pişirdiklerimden daha güzel bir şey pişirmesine imkan yok. When the husband came home, she was dressed beautifully and she served this most wonderful feast to him. Ve kocası eve geldiğinde o çok güzel giyinmişti ve ona harika bir ziyafet hazırlamıştı. And the husband was very satisfied. Ve kocası da bundan çok tatmin olmuştu. The wife was thinking, now I've got him. Stay out. Why do you go to her? O zaman nedir dedi yani, neden dışarıda kalıyorsun, neden ona gidiyorsun? So the husband said, well, it's the way she kicks and bites me. Sonra kocası da dedi ki, onun beni tekmeleme ve ısırma şeklinden dolayı. And the wife said, the way she kicks and bites you?
karısı dedi ki seni tekmelemesinden mi hoşlanıyorsun, seni ısırmasından mı? You want to be kicked and bitten? Yani sen tekmelenmek ve ısırılmak mı istiyorsun? I can't do that to you. Ben sana bunu yapamam. I love you. Ben seni seviyorum. I can't kick and bite you. Ben seni tekmeleyemem ve seni ısıramam. Then go. O zaman git. If you want to be kicked and bitten, you'll have to go there. Eğer tekmelenmek ve ısırılmak istiyorsan oraya gitmen gerekiyor. So he said, this is just like Krishna. He does everything to attract us back to him. Bu aynı Krishna gibi. O bizi kendine cezbetmek için her şeyi yapıyor. But if we want to be kicked and bitten, okay. Ama tekmelenmek ve ısırılmak istiyorsan tamam. What can I do? Ne yapabilirim? I don't want to kick and bite you. Ben seni tekmelemek ve ısırmak istemiyorum. So Krishna's, I heard this from Niranjana Swami. Ben bunu Niranjana Swami'den It's duydum. very nice. Çok hoş. So Krishna's giving, he's in the heart, witnessing. Krishna kalbimizde ve her şeyi tanıklık He ediyor. said, oh, so you want to be kicked and bitten? Okay. Diyor ki tamam tekmelenmek ve ısırılmak mı istiyorsun? Gidebilirsin. You want to be happy separate from me? Okay. Eğer benden ayrı bir şekilde mutlu olmak istiyorsan tamam. Although Krishna does say it in the Chaitanya Charitamrita. Krishna Chaitanya Charitamrita'da bunu söylüyor olmasına So when the devotee, he wants the opulence of material enjoyment. Eğer bir adamın maddi keyiflerin zenginliğini arzularsa And at the same time he engages in my devotional service. ama aynı zamanda benim adamla hizmetimde de bulunuyorsa He's like a fool who willingly gives up nectar to drink poison. o aynı nektarı bırakıp da zehir içen bir aptal gibidir. Why should I give this fool material prosperity? Neden ben bu aptala maddi zenginlik vereyim? Instead, I should induce him to take shelter of my lotus feet and make him forget. O yerine benim lotus ayaklarıma sığınması için ona bir şey yapmalıyım. And the next verse is a verse from the Şrimad Bhagavatam, Ve bir sonraki kıtada Şrimad Bhagavatam'dan which bir says that when the devotee engages in Krishna's service in order to satisfy his own desires, Ve bu kıtada da deniliyor ki eğer bir kişi kendi arzularını gerçekleştirmek için Krishna'nın bir adam ve hizmetine bulunuyorsa that Krishna will fulfill his desires. Krishna'nın arzularını yerine getirecektir. He'll do it in such a way that they won't come back and ask for it again. Ama bunu öyle bir şekilde yapacaktır ki onlar tekrar gelip aynı şeyi istemeyeceklerdir ondan. That's his mercy. Bu onun merhametidir. Okay, you can have your desires fulfilled. Tamam sen arzularını gerçekleştirebilirsin. Don't think it's going to make you happy. Ama bunun seni mutlu edeceğini düşünme. There's going to be so many other consequences as a result of having these desires fulfilled. Bu arzunun gerçekleşmesinin sonucunda ortaya çıkan bir sürü başka sonuç da olacaktır. It's like the daydream we talk about. Bu gündüz düşleri gibidir bahsettiğimiz. We told that story before about the daydream and the night dream. Ve gündüz düşü ve gece düşü, yani gece rüyasıyla ilgili bir şeyden bahsetmiştim, hatırlıyor musun? At night we have a horrible dream and we wake up and we're happy. Biz gece çok kötü bir rüya gördüğümüzde uyanırız ve mutlu oluruz. Or we have a good dream and we wake up and we're sad. Ya da güzel bir rüya görüyorsak uyandığımızda üzülürüz. But the happiness and sadness has nothing to do with reality. Ama oradaki mutluluğun ve üzüntünün gerçekle bir ilgisi yoktur. It's only connected to a dream. Sadece bir rüya ile ilgilidir. And we create a reality that reality has no, beyond our imagination. There's no connection beyond our own imagination. Bizim kendi hayal gücümüzün ötesinde hiçbir gerçekliği olmayan bir şey yaratmış olduğumuz anlamına gelir. So it's the same thing with the daydream. Aynı şey gündüz görülen düşler için de geçerli. We dream of something we'd like to have or something we'd like to avoid. Yani sahip olmak istediğimiz veya kaçınmak istediğimiz bir şeyin hayali olabilir mi? We create a reality that has no existence beyond our own imagination. Biz yine kendi hayal gücümüzün ötesinde hiçbir gerçekliği olmayan bir gerçeklik yaratmış oluyoruz. Krishna says, okay, you can have. Krishna'nın tamam der, buna sahip olabilirsin. But the only real happiness is that which I want to give you. Ama gerçek olan tek mutluluk benim sana vermek istediğim mutluluk aslında. Everything else is temporary. Onun dışındaki her şey geçici. And that temporary happiness won't satisfy the self. Ve bu geçici mutluluklar da ruhu, benliği tatmin etmeyecek. So that's what Krishna does in the heart.
Krishna'nın kalbimizde yaptığı şey budur. He witnesses. O tanıklık eder. Just like the example is given, like a person who could smell a flower by being very close to the flower. Aynı bir çiçeğe çok yaklaşarak onun kokusunu alabilen bir kişi örneği gibidir. Krishna is the closest person. He's in our heart. Krishna bizim kalbimizde bize en yakın olan And kişidir. he can smell our desires because he's within our heart. Ve o bizim arzularımızı koklayabilir çünkü kalbimizdedir. He knows everything that's there. Orada olan her şeyden haberi vardır. There's no way we can hide it from him. Bizim ondan bunları saklama şansımız yoktur. Sometimes we foolishly think, oh, nobody's looking. Bazen aptal birisi kimse bakmıyor diye düşünebilir. We do something we're not supposed to be doing. We're thinking, close the door, nobody's looking. Yapmamız gereken bir şeyi yaparken kapıyı kapatıp kimse görmüyor diye düşünebiliriz. Krishna's looking. Krishna bakıyordur. He's in the heart. O kalptedir. He knows everything. O her şeyi biliyor. So he witnesses Ve o tanıklık ediyor. and gives sanction. Ve onay veriyor. So what kind of relationship, loving relationship is this? Bu nasıl bir ilişki yani? Nasıl sevgi dolu bir ilişki There's no olabilir? reciprocal relationship Bu karşılıklı bir ilişki değil. because we only think of ourselves. Çünkü biz burada sadece kendimizi düşünüyoruz. So that's why Krishna says, to those who are endeavoring to please me, I give them the understanding in which they can come to me. O yüzden Krishna diyor ki, beni memnun etmek için çabalayan kişilere bana gelebilecekleri zekayı veririm. That's what Krishna wants to do. Krishna'nın yapmak istediği şey bu. He wants to give the understanding how to come. It makes him so happy. Krishna bize bu anlayışı vermek istiyor ve bu onu çok mutlu ediyor. And that gives him such pleasure Bu ona çok mutluluk veriyor. because he's waiting for everyone. Çünkü o herkesin gelmesini bekliyor. There's not one living entity throughout the entire creation that he's not conscious of. Onun bütün bir yaratılışta bilincinde olmadığı tek bir canlı varlık bile yok. Aham bija pratapita. Krishna says, I am the seed-giving father of all living entities. Krishna ben bütün canlı varlıkların tohum veren babasıyım diyor. Not just human beings, Sadece insanlar not için değil. demigods, just demigods. Ya da sadece yaratanlar All için living geçerli değil beings bu. Bütün throughout all the canlılar, universes. bütün evrenlerdeki bütün He's the canlılar. seed-giving father. O herkesin tohum veren babası. Nothing can exist without him. O olmadan hiçbir şey var olamaz. And he wants everyone back. Ve o herkesi geri istiyor. But we want to be kicked and bitten. Ama biz tekmelenmek ve ısınmak istiyoruz. So Krishna says, okay, you can be kicked and bitten. Krishna tamam diyor, tekmelenebilirsin, ısırılabilirsin. Even though he sends his devotees, Ya, o kendi adınanları gönderse his de devotees are always coming from the spiritual world, descending to give his teachings. onun adamları her zaman yani spiritüel dünyadan bu dünyaya iniyorlar, onun öğretilerini vermek için. He's suvidam sarvabhutanam. Bhoktaram jagatapasam sarvaloka maheshwaram suvidam sarvabhutanam. Do you know this verse? Yes. What does it mean? Peace formula is. It's the peace formula. Why is it the peace formula? One who knows that Krishna is what? He's the ultimate Lord of all. All sacrifices Control, Altımız and governance. yeah. and influence. Suridam sarvabhutanam. He's the friend of all living entities. Yeah. He attains peace from the pangs of material existence. Bu aslında barış formu dediğimiz kıta ve bir kişi eğer Rabbin herkesin arkadaşı olduğunu bilirse o kişi maddi ızdıraplardan kurtulur ve huzur bulur. What does Suridam sarvabhutanam mean? It means that he's giving instructions of himself, either personally or through the mouths of his devotees. Suvidam Sarvabhutanam o kendisi ya da adanalar aracılığıyla talimatlarını verir anlamına geliyor. And that's how he's the best friend of all living entities. Ve bu şekilde o aslında bütün canlı varlıkların en iyi arkadaşıdır. So he's just waiting, O sadece bekliyor. waiting to see how much time we'll give to hear about him. Yani bizim onu duymak için ne zaman How ona much, zaman ayıracağımızı bekliyor. how much we'll cultivate a desire to hear about him. Ve bizim ne kadar onu duymak için arzuyu geliştirdiğimize bakıyor. Of course, sometimes we may lose that taste to hear about Krishna, because as we said,
It's like a person who has jaundice. Sugar tastes bitter. Çünkü biz bazen Krishna hakkında duyma konusunda aldığımız tadı kaybedebiliriz. Çünkü daha önce söylediğimiz gibi aynı sarılık hastalığına yakalanmış bir kişinin şekerin tadını alamamaya başlaması gibi olabilir. What is jaundice? Anyone know? Sarılığın ne olduğunu bilen var mı? No. In this verse, what is jaundice? Bu kıtadaki sarılık. Bu kıtadaki what is Yes. The holy name, form, qualities, pastimes of Krishna are sweet, just like sugar. For one who's been afflicted by the jaundice of what? Avidya. Yeah, cannot taste anything sweet. Krishna'nın kutsal ismi, onun nitelikleri, onun formu ve kirtan meşgaleleri çok tatlıdır ama sarılık hastalığına yakalanmış bir kişi bunların tadını alamaz, bu tatlı tadı alamaz. Peki buradaki sarılık hastalığı nedir? Cehalettir, yani avidya. Well, it's very wonderful. But if one very carefully goes on chanting these sweet names, Ama bu çok harika çünkü eğer bir kişi dikkatli bir şekilde onun kutsal ismini sevmeye devam ederse, then what happens? o zaman ne oluyor? Natural attraction for those names begins to awaken the heart. O zaman doğal olarak bu isimlere karşı bir çekim kişinin kalbinde uyanmaya başlıyor. And the disease of avidya gets destroyed at the root. Ve avidya hastalığı da, cehalet hastalığı da kökünden kazılmış oluyor. That's how to get rid of attachments. Bağlılıklardan biz bu şekilde kurtulabiliriz. Not thinking, I need to get rid of my attachments. Ben bağlılıklardan kurtulmalıyım diye düşünerek değil. Or even worse, sometimes we think, oh, I'll never get rid of my attachments. I will just enjoy them. Bazen de böyle düşünürüz yani. Ben hiçbir zaman bunlardan kurtulamayacağım, en iyisinden keyfini çıkarmaya çalışayım. That's why Bhaktivedanta Thakur says patience is very important. O yüzden Bhaktivedanta Thakur sabırlı olmanın çok önemli olduğunu söylüyor. Attachments don't go away immediately. Bu bağlılıklar hemen ortadan kaybolmayacaklardır. We have to be patient. Bizim sabırlı olmamız gerekiyor. But Krishna, he sees the devotee who's desiring to get rid of those attachments. Ama Krishna bir adamın bu bağlılıklardan kurtulmak istediğini ve bu arzu geliştirdiğini görüyordur. He's ready to help. Ve yardım etmeye de hazırdır. He gives knowledge O bilgi verir and he acts within the heart ve kalbimizden harekete geçer. to take away these attachments. Bu bağlılıklardan bizi kurtarmak için. The devotee actually understands that Krishna is the best friend because he's taking away my attachments. Ve bir adanan Krishna'nın bu bağlılıklardan kendisini kurtardığı için onun en iyi arkadaşı olduğunu anlarsa Becomes peaceful. huzur bulmuş olur. So peaceful. Feels protected. Çok huzurlu olur ve korunuyor hisseder kendini. Sometimes we think protection means no physical pain. Bazen biz korunmanın fiziksel olarak hiçbir acı çekmemek olduğunu düşünüyoruz. But sometimes Krishna does something quite different. Ama bazen Krishna çok farklı bir şey It's yapıyor. not that he gives physical pain, Fiziksel olarak acı vermez. but sometimes if a devotee is becoming too complacent in this world, Ama bazen bir adadan kendini çok fazla bu dünyaya kaptırırsan he thinks, oh, I don't have to make any endeavors for Krishna. ve ben Krishna için hiçbir çaba harcamak zorunda değilim. I'll become Krishna conscious when Krishna wants me to become Krishna conscious. Benim Krishna bilinçli olmamı istediğinde Krishna bilinçli olacağım. It'll happen someday. Ve bir gün olacak bu. I don't have to worry about it. Bunun hakkında endişelenmeye gerek yok diye düşünürsün. Krishna sometimes he'll protect the devotee. Ve Krishna bazen böyle bir adanını koruyacaktır. He'll shake up that devotee's world. Ve o adanın dünyasını sarsıcaktır, sallayacaktır. Nothing goes right. Hiçbir şeyin yolunda gitmeyecektir. And then we start thinking, no, I have to protect. Ve sonra adına böyle düşünür, ay bunu korumalıyım, onu korumalıyım. But Krishna's protecting. Ama Krishna aslında koruyordur. Protecting means he's protecting the consciousness. Korumak demek, o bilinci korumaktır. Nihapakama nashyasti pratyovaya navijate svapama pyasya dhammasya trayate mahatobaya. In this endeavor, there's never any loss or diminution. Bu çabada hiçbir kayıp yoktur ve hiçbir zaman hiçbir şey azalmayacaktır. And a little advancement in this path will protect one from the most dangerous type of fear.
Ve bu yoldaki en ufak ilerleme bile bir kişiyi en büyük korkudan, en korkutucu tehlikeden koruyacaktır. What is the most dangerous type of fear? En tehlikeli olan korku nedir? Huh? Forgetting Krishna. Forgetting Krishna. Krishna'yı unutmak. Nothing more dangerous. Bundan daha tehlikeli olan bir şey yoktur. Forget Krishna, there's only one thing left. Krishna'yı unuttuğumuzda tek bir şey kalır geriye. Duality. İkilik. İkilik. It's the only thing that's left. Bize kalan tek bir şey olur. And duality is the cause of so much anxiety. Ve bu ikilikler de bizde o kadar çok endişe getiriyor ki. And having to live in duality means we always have to think in terms of what's good for me, what's bad for me. İkiliklerle yaşamak demek benim için iyi olan ne, benim için kötü olan ne diye düşünerek yaşamaktır. But to transcend duality, Ama bu ikilikleri aşmak için all we have to do is change the object. nesneyi değiştirmek gerekir sadece. Just like Şrimad Bhagavatam, Narada Muni told Vyasadeva. Şrimad Bhagavatam'da Narada Muni'nin Vyasadeva'ya söylediği gibi Does not a thing which is therapeutically applied cure that which was caused by this very same thing? terapik olarak bir şey, nedeni olan şey için uygulandığında onu iyileştiremez. In other words, the Prabhupada explains it's like sometimes one may get a stomach disorder from milk. Terapik olarak aynı şey uygulandığında iyileştirilir. Şri Prabhupada örnek olarak bir karın ağrısı çeken bir kişiye süt vermekten bahsediyor. But when milk is therapeutically applied by making yogurt and then taking it, Ama eğer süt yoğurda dönüştürülse, terapik olarak uygulanırsa it's cured by that which caused the very same thing. Aynı şeyin neden olduğu hastalığı aslında iyileştirebilir. So therefore he told Vyasadeva, does not a thing which is therapeutically applied cure that which was caused by the very same thing. O yüzden de Vyasadeva bunu söylüyor, yani bir şey terapik olarak uygulandığında nedeni olduğu şeyi aslında iyileştirebilir. So duality is the cause of so much anxiety. İkilik çok fazla endişeye neden olur. And duality is because the center is me. Ve bu ikiliklerin nedeni de aslında kişinin merkeze kendisini koyması. And when the center is me, this is good, this is bad. Ve merkezde ben varsam eğer bu iyi, bu kötü diye When düşünüyorum. the center is me, this is friend, this is enemy. Ve merkezde ben duruyorsam biri düşmandır, biri dosttur. When the center is me, this is heat, cold, honor and dishonor. Ve merkezde ben duruyorsam yine bir şey bana onur vericidir, bir şey onur kırıcıdır. That's why Krishna says in the 6th chapter of Bhagavad-Gita to Arjuna. O yüzden de Krishna Bhagavad-Gita'nın 6. bölümünde Arjuna'ya şöyle diyor. When one conquers the mind, Bir kişi zihnini yendiğinde then the super soul is reached. o zaman o kişi yüce ruha ulaşır. And he can attain tranquility. Ve o zaman sükunete de ulaşabilir. For such a man, heat and cold, happiness, distress, honor, dishonor, they're all the same thing. Ve böyle bir kişi için sıcak, soğuk, onur, onursuzluk, hep mutluluk, üzüntü birdir. So instead of doing everything for me Ve benim için her şeyi yapmak yerine and living in duality, ve kendim için her şeyi yapmak yerine ve ikilikler için yaşamak yerine we have to mold our lives around doing something that is pleasing to Krishna. Krishna'yı memnun edecek bir şey yapmak için hayatımızı değiştirmeliyiz. It's not that immediately we're going to do everything for Krishna. Bu yani bir anda her şey Krishna için yapacak hale gelmek anlamına gelmiyor. And sometimes devotees think like that. Do everything for Krishna, nothing for me. Ve bazen adamlar böyle düşünüyor. Her şey Krishna için yapacağım, kendim için hiçbir şey yapmayacağım. And they become very fanatic. Ve o zaman da çok fanatik oluyorlar. It doesn't last long. Ama o çok uzun sürmüyor. They burn out. Tükeniyor hemen. They burn out because they think, oh, I heard I'm supposed to give everything to Krishna. Tükeniyorlar çünkü her şeyi Krishna'ya vermem gerekiyordu diye düşünüyorlar. Of course, Krishna wants everything. Tabii ki Krishna her şeyi istiyor. He says, abandon all varieties of religion, just surrender to me. Tabii ki diyor, dinin bütün teferruatlarını bırak, sadece bana teslim ol. He wants everything. O her şeyi istiyor. But he helps those who simply cultivate the desire to give to him.
Ama ona her şeyi verme arzusunu geliştirenlere o yardımcı buluyor. We can't do it without help. Biz bunu yardım almadan yapamayız. That's the whole point of this discussion. Bütün burada konuştuğumuz şeyin aslında özü bu. We don't get rid of our own attachments. Biz bırakmıyoruz kendi bağlılıklarımızı. It's just not our doing. Bizim yaptığımız bir şey değil bu. And the more we become dependent on Krishna, Biz Krishna'ya ne kadar dayanırsak, ne kadar bağlı olursak, and we'll experience how Krishna is helping. biz o zaman Krishna'nın nasıl yardımcı olduğunu deneyimleyeceğiz. He's in everyone's heart. O herkesin kalbinde. Not just in that person's heart or that person's heart, in everyone's heart. Sadece onun veya bunun değil, herkesin kalbinde. He will help. O yardımcı olacaktır. So therefore it's very important to mold, as Prabhupada uses the expression, mold one's life around service to Krishna. O yüzden Şrila Prabhupada bu ifadeyi kullanıyor. Hayatınızı Krishna'nın hizmetinde şekillendirin. Mold one's life means one has a life. Yani bu şu anlama geliyor aslında, mold kelimesi. Yani bir kişinin bir hayatı var. He molds it in such a way that at least Krishna is there in the center. Bir kişi hayatına öyle bir şekil verebilir ki Krishna merkezde olacak şekilde onu şekillendirebilir. There's something that I have to do for him. Yani onun için yapmam gereken bir şey var. I should do it at least every day. En azından her gün bu şeyi yapabilirim. I may not be able to do it all day, Belki bütün gün boyunca bunu yapamayabilirim. but at least every day I should try to remember him. Ama en azından her gün onu hatırlamaya çalışmalıyım. We oftentimes quote, Prabhupada oftentimes quoted the verse, Şrila Prabhupada çoğu zaman bu kıtayı anlatılıyor. Smarta vyasatatam Vishnu or Vismarta vyonajatu chet. You know this verse? You know this verse? No, maybe I know, but I don't know. Smarta vyasatatam Vishnu. One should always remember Krishna, never forget Krishna. Yeah. Yes. Heard that before. Bir kişi her zaman Krishna'yı hatırlamalı, hiçbir zaman bunu unutmamalı. You heard it before, right? That's Maharaj. Huh? You didn't say Satatam. Smarta vyasatatam Vishnu. Smarta vyasatatam Vismarta vyonajatu. Sarva vidita sedasyo etayo eva kinkara. All the rules, all the prohibitions which are given in the scriptures are meant to serve these two principles. Bütün kutsal metinlerde bahsedilen kurallar ve düzenlemeler bu iki tane ilkeye aslında hizmet etmek içindirler. Satatam. There's a commentary to this verse. Ve bu kıtayla ilgili bir açıklama var. And Vishwanath Chakravarti Thakur explains it as follows. Vishwanath Chakravarti Thakur şu şekilde açıklıyor. That in this verse it said that always remember Krishna and never forget Krishna. Burada bu kıtada deniyor ki her zaman Krishna'yı hatırla ve asla onu unutma. But if we always remember Krishna, Ama biz eğer her zaman Krishna'yı hatırlarsak, why do we have to think about not forgetting Krishna? o zaman biz neden Krishna'yı unutma hakkını unutmamaya There's çalışıyoruz? no meaning to it, Bunun yani bir anlamı yok. right? This is like if you're always thinking of Krishna and someone says to you, don't forget Krishna. Her zaman Krishna'yı düşünüyorsanız ve birisi gelip sana Krishna'yı unutma derse bunun ne anlamı olur? What's it mean? Bu ne anlama geliyor? Why do I have to think about the opposite, forgetting Krishna, if I'm always thinking about Krishna? Yani eğer ben her zaman Krishna'yı düşünüyorsam bunun zıttı olan şeyi yani onu unutmayı düşünmeme gerek kalmadı da unutmamayı. So he says this verse is therefore for those who can't always remember Krishna. O yüzden de bu kıtanın her zaman Krishna'yı düşünemeyen kişiler için olduğunu And that's why they have to be reminded, don't forget Krishna. O yüzden de onlara hatırlatılması gerekiyor. Krishna'yı unutma. And all the rules that are given in the scriptures are meant to help us. Ve kutsal metinlerde verilen bütün bu kurallar da aslında bize yardımcı olmak için bu konu. And all the things we're supposed to avoid is meant to help us. Ve bütün kaçınmamız gereken şeyler de aslında bize yardımcı olmak için. Because we can't always remember Krishna. Çünkü biz her zaman Krishna'yı hatırlayamıyoruz. So if we can't always remember Krishna, Biz yani her zaman Krishna'yı hatırlayamadığımız için why does this verse say satatam? bu kıta peki neden o zaman satatam diyor? Satatam means what? Always. Desham satatam yuktanam bhajatam pritipurvakam. Krishna says,
one of those who are always engaged in my devotional service. So why does this verse say Satatam if it's telling you don't forget Krishna? Peki bu kıtada neden bu söyleniyor Satatam, yani her zaman, yani benim hizmetimde her zaman meşgul olanlar diyor Krishna Bhagavatam diye Bhagavad Gita'da. So he says, therefore in this verse the word Satatam has a different meaning. O yüzden de açıklamada deniyor ki bu kıtadaki Satatam'ın başka bir anlamı var. The different meaning in this verse is every day. Buradaki anlamı her gün demek. That's what it means, every day. Because we can't always remember Krishna. Buradaki anlamı her gün. Çünkü biz her zaman Krishna'yı hatırlayamıyoruz. But every day we have to mold our lives around something that helps us to remember Krishna. Ama her gün Krishna'yı hatırlamamıza yardımcı olacak bir şekilde hayatlarımıza şekil vermeliyiz. Whether we're chanting, Ya biz bunun için kirtan yapabiliriz, hearing, duyabiliriz, worshiping the deity, multi ibadeti yapabiliriz, offering prayers. dualar sunabiliriz. There's so many 9 processes of devotional service. Adam bu hizmetin 9 tane süreci var. But sometimes, if we're not careful, we may lose our taste. Ama bazen eğer dikkatli davranmazsak bu aldığımız tadı kaybedebiliriz. And therefore the natural sweet name of Krishna, sweet pastimes of Krishna, tastes very bitter, like for somebody who's been afflicted with jaundice. O yüzden de Krishna'nın doğal olarak tatlı olan ismi ve onun keyif dolu meşgalleri bize acı gelmeye başlayabilir. Aynı sarılık hastalığına yakalanmış bir kişinin şekerin tadını acı olarak hissetmesi gibi. Vishwanath Chakravarti Thakur explains in Madhurya Kadambini. Vishwanath Chakravarti Thakur, Madhurya Kadambini'de bunu açıklıyor. That sometimes a person may lose his taste for devotional service. Bazen bir kişi adamla hizmetine karşı geliştirdiği tadı kaybedebilir. Due to some offenses, Bazen bu kabahatlerden kaynaklanabilir. inattentiveness, Bazen dikkatsizlikten olabilir. Shridaya Dalbhaya, due to some weakness of heart. Bazen kalpteki bir zayıflıktan kaynaklanabilir. It may be very, very difficult Ve bazen çok zor olabilir. simply to do these most simple things. Çok basit olan şeyleri yapmak bile çok zor And he olabilir. says, compares it to be like a person who is sick with a very high fever. Bu aynı çok yüksek bir ateşe sahip olan bir kişiye benzetilebilir. When a person has a very high fever, he can't enjoy food. Bir kişinin ateşi çok yükseldiğinde o yemekten keyif alamaz. Not only can he not enjoy food, but he suffers. Yani sadece yemekten keyif almamakla kalmaz, yani acı çekiyordur aslında. I remember once when I can't remember what it was. It was in the Bhaktivedanta hospital, the highest fever I ever had. Bir kez Bhaktivedanta hastanesindeydim ve o ana kadar geçirdiğim en yüksek ateşi And there geçirdim. was a devotee with me. I didn't know. I wasn't very conscious. Ve orada bir adam vardı ama ben onun çok farkında And değildim. he was always contacting the doctors because he thought I was going to leave my body. Ve o devamlı olarak doktorlara ulaşmaya çalışıyordu çünkü bedenimden ayrılacağımı düşünmeye başlamıştı. But then gradually, when I became more conscious, my fever was coming down a little bit. Ve ateşim biraz inmeye başladığında biraz kendime gelmeye başladım. But still very painful. Ama hala çok acı çekiyordum. And naturally, I didn't think about eating. Ve tabii ki doğal olarak yemek yemeyi They had düşünemiyordum. to put me on the drip for 11 days Yani beni 11 gün boyunca seruma bağladılar. because I couldn't eat anything. Çünkü hiçbir şey yemedim. And but the example Vishwanath Chakravarti Thakur gives, Ama burada Vishwanath Chakravarti Thakur'un verdiği örnekte that a person has a high fever bir kişinin çok yüksek ateşi and he varsa suffers. o acı çeker. But when the fever starts to come down, Ama ateşi yavaş yavaş düşmeye başladığında then he can gradually begin eating. o zaman yavaş yavaş yemek yemeye de başlayabilir. But he doesn't eat a big feast. Ama büyük bir ziyafet çekmez kendine. He eats sick man's food. Yani hasta bir kişi ne yerse onu yer. And he takes the right medicine. Ve yani ilaçlarını alabilmek için. And then gradually the fever starts coming down. Ve ateşi gittikçe düştükçe. So he compares this to the person who suffers from not being able to hear and chant about Krishna. Ve burada bu kişi Krishna hakkında duymakta ve onun hakkında konuşmakta zorlanan bir kişiye benzetiliyor. Lost taste. Eğer bir kişi bu tadı kaybettiyse, Can't hear and chant. duyamaz ve söyleyemez. But this still not happy, suffering.
Ama yine de mutlu değildir, acı çekiyordur. So he says, just like a sick person takes a sick man's diet, he takes just enough food to nourish him, to give him strength. Aynı hasta bir kişinin yani hasta yemeği yemesi ve sadece kendini besleyecek kadar az miktarda yemek yiyebiliyor olması gibi. Doesn't have pizza and ice cream. Yani pizza ve dondurma yiyemez o anda. Doesn't have a whole feast. Büyük bir ziyafet de çekemez. Börek. Börek. Can't digest it. Çünkü bunları Fever is too hazmedemez. high. But it takes sick man's food. Ama hasta bir kişinin yemeğini And then gradually the fever continues to come down. ve yavaş yavaş da o ateş düşmeye devam eder. And he can become healthy and enjoy all this food again. Ve sonra tekrar sağlıklı olduğunda bütün bu yiyecekleri keyifli çıkarabilir. Similarly, if one loses his taste for chanting, Aynı şekilde mantra söylemek için bir kişi loses duyduğu tadı taste kaybederse, for hearing, loses taste for associating, duymak için ve adanalarla birlikte kurmak için daha önce aldığı tadı kaybederse, let's just take a sick man's diet. o zaman onun hasta bir kişinin yani yemeğini yemesi gerekir. Just do whatever nourishes you. Onu besleyen ne varsa anda onu yapmalıdır. Because you need nourishment to get better. Çünkü sizin beslenme ihtiyacınız vardır ve bu şekilde gittikçe iyileşirsiniz. And Krishna who's in the heart will see, oh, just see this devotee is trying to get better. Ve Krishna da kalpte olduğu için bunu görür. Yani bu adamdan biraz daha iyi bir hale gelmeye çalışıyor diye düşünüyorum. So that's how Krishna acts from within the heart. Krishna da bu şekilde bizim kalbimizden hareket eder. We may not be able to all day always remember Krishna and never forget Krishna. Biz bütün gün boyunca Krishna'yı hatırlayamayabiliriz ve onu hiç unutmamayı başaramayabiliriz. We even gave examples yesterday how sometimes great devotees forget. Dün bunun örneğini veriyorduk. Bazen çok yüce adamlar bile unutabiliyor. Like Gangadas, he was in so much anxiety. Gaudiya örneğini vermiştik. O çok endişeye kapılmıştı bir anda. I'll drown myself if I can't save my family. Ailemi kurtaramazsam kendimi Ganja'ya atacağım diye düşünüyordu. But Krishna didn't forget. Lord Chaitanya didn't forget. Ama Krishna onu unutmadı. Rab Chaitanya onu We unutmadı. also give the example of Srimad Thakur was in so much anxiety. Shivas Thakur'un da örneğini vermiştik. O da çok endişeye kapılmıştı. The soldiers are going to come and arrest me. How do I protect my family? Askerler gelecekler, beni yakalayacaklar. Ailemi nasıl koruyacağım diye düşünüyordu. And then Lord Chaitanya came to Shivas, who are you worshipping? Sonra Rab Chaitanya ona geldi ve Shivas dedi, kime ibadet ediyorsun? Don't you know I'm here? Bilmiyor musun benim burada olduğumu? I'm here to give my protection. Why are you afraid? Ben sana koruma vermek için buradayım korktuğun şeylerden. So the potential to forget Krishna is very, very strong. Krishna'yı unutma potansiyeli çok çok güçlüdür. But for those who make the endeavor to try to remember him, Krishna gives the extra strength required. Ama onu hatırlamak için çaba sarf edenlere Krishna ihtiyaçları olan o ekstra gücü verir. And he acts from within the heart. Ve o kalpten yardım eder, hareket eder. They take time. It may take time. Bu biraz zaman alabilir. It may not happen overnight. Bir akşamda olmayabilir. It may not happen in a few years. Birkaç yıl içinde de olmayabilir. But just like a person who's eating, Ama aynı yemek yiyen bir kişi de olduğu gibi he knows when the food tastes good. o eğer yemeğin tadı güzelse bunu fark Doesn't edecektir. have to ask somebody else, does this food taste good? Onun başka birisine bunu sorması gerekmez. Bu yemek güzel mi? Am I getting stronger? Ben biraz güçleniyor muyum bunu yiyince? Is my hunger going away? Açlığım geçiyor mu? We don't ask that to anybody else, do we? Biz bunu başkasına sormayız değil mi? We know if our hunger is going away. Eğer açlığımız gidiyorsa bunu We biliriz. know if the food tastes good. Eğer yemek güzelse bunu tadını We alabiliriz. know if we're getting stronger. Eğer daha güçleniyorsak bunu hissedebiliriz. The same way, if we're engaged even a little devotional service, Aynı şekilde biz az da olsa bir adamla hizmetiyle meşgul oluyorsak we'll always protect one from the most dangerous type of fear. bu bizi her zaman en tehlikeli olan korku şeklinden koruyacaktır. In fact, there's a very nice verse in the 9th canto of the Şrimad Bhagavatam. I hope I can find it. Şrimad Bhagavatam'ın 9. kantosunda çok güzel bir kıta var. Umarım bunu bulabilirim. And just give me 1 minute. It's in the
pastime of Maharaja Ambarish. Ambarish Maharaj'ın Kirtan Meşgulesi ile ilgili bana bir dakika verirseniz. Which is the 9th canto. Sorry, Maharaja Ambarish. Anyways, oh, here it is. It's on the fourth chapter. 9. No, I didn't find the verse yet. I only found the chapter. 9. Anyways, I'll just have to paraphrase it. A very nice verse. Çok hoş bir kıta. Huh? Just translate. Anyways, I can't find it. What Prabhupada explains in the commentary Şri Prabhupada'nın açıklamada bahsettiği bir şey var. is that Krishna's protection begins as soon as a devotee takes to devotional service. O bir adanın için Krishna'nın koruması o adamda hizmetine başladığı anda başlar diyor. From the very, very beginning, as soon as he takes, Krishna protects, because he doesn't forget that service. En baştan itibaren Krishna onu korumaya başlar çünkü o yaptığı hizmeti unutmaz. And therefore the devotee, he can't, as we oftentimes quote that verse in the first canto of the Bhagavad-Gita. Çoğu zaman Bhagavatam'ın 1. kantosundan bu kıtayı alıntılıyoruz. And anyone who is once engaged in devotional service of the Lord can never forget that ecstasy again and again. Bir kişi eğer Rabbin adamla hizmetinde bulunduysa bu coşkuyu o hiçbir zaman unutamaz. I wish I could find that verse because I want to read it. O kıtayı bulmak, okumak istiyorum. I give up. But anyways, that's the essence. Ama özü bu. Anybody have any questions? Sorusu olan var mı? Hare Krishna. Çok teşekkür ederim. Aslında birçok sorunun cevabını aldım. Ama yani Krishna bilinci benim hayatımın mucizesi. Fakat bazı günler korkuya kapılıyorum yani düşme korkusuna. Çevireyim istersen. Lütfen. Thank you very much for the class. I found the verse. I'll answer your question. It's 9th canto, Şrimad Bhagavatam, 4th chapter, text 48. Dokuzuncu kanto, 4. bölüm, 48. kıta. Actually, why don't you just read it? Aynı ormanda çıkmış bir yangının anında oradaki öfkeli bir yılanı küle döndürmesi gibi Yüce Rabbin önceden vermiş olduğu talimatla onun diski yani Sudarshan çakra
anında Rabbin adananını korumak için o yaratılmış olan iblisi küle çevirdi. You read the verse? Yes? Yes. Okay, now in the purport, the Lord knows how to protect his devotee. Rab adananı nasıl koruyacağını bilir. As indicated by the words Pragdishtam, the Lord knew everything. Pragdishtam sözleriyle ifade edildiği gibi Rab her şeyi biliyordu. Therefore, before anything happened, he had already arranged for his chakra to protect Maharaj Ambarish. O yüzden herhangi bir şey olmadan önce o Ambarish Maharaj'ı korumak için kendi çakrasını ayarlamıştı. This protection is offered to a devotee even from the very beginning of his devotional service. Bu koruma adanma hizmetinin en başından itibaren bir adanana sunulur. Kaunteya patijanihi name bhakta pranashyati. If one simply begins devotional service, he is immediately protected by the Supreme Personality of Godhead. Eğer bir kişi sadece adanma hizmetine başlarsa bile o anında Rabbin yüce şahsı tarafından korunur. This is also confirmed in Bhagavad-Gita 1866. Bu Bhagavad-Gita 1866'da da teyit edilir. Protection begins immediately. Koruma hemen başlar. Says it 3 times. 3 kere söyleniyor. The Lord is so kind and merciful that he gives the devotee proper guidance and all protection. Rab o kadar sevecen ve o kadar merhametlidir ki o adanana tüm rehberliğini verir ve bütün korumayı sağlar. And thus the devotee very peacefully makes solid progress in Krishna consciousness. Ve bu şekilde de adanan Krishna bilincinde somut bir şekilde ilerleme kaydeder. Without outward disturbances. Dışarıdan gelen rahatsızlıklara maruz kalmadan. A serpent may be very angry and ready to bite, but the furious snake is helpless when faced by a blazing fire in the forest. Bir yılan çok öfkeli olabilir ve ısırmaya hazır bir halde bulunabilir ama orman yangınıyla karşılaştığı zaman bu öfkeli yılan çaresiz bir hale. Of course we may say, well, I'm having so many outward disturbances, how is this protection? Bir kişi, ben birçok şeyden rahatsızlık duyuyorum, bu koruma nasıl oluyor o zaman diye düşünebilir. But as we explained before, those outward disturbances are sometimes protection to help us to take shelter of Krishna. Ama bazen bu dışarıdan gelen rahatsızlık verici durumlar aslında bizim Rabbe sığınmamızı sağlayan, bizim korumamızı sağlayan şeylerdir. There's 2 types of outward disturbances. 2 tür böyle dışarıdan gelen rahatsızlık vardır. Those which are arranged by the illusory energy. Yanıltıcı enerji tarafından ayarlananlar. Those which are arranged by Krishna. Ve Krishna tarafından ayarlananlar. So sometimes Krishna will arrange disturbances. Krishna da bazen bu rahatsızlıkları It's like the ayarlar. Pandavas, they had to go through so many disturbances. Pandavaların bu tür birçok rahatsızlıktan geçmeleri gerekiyor. Someone may say they're all pure devotees of the Lord, why do they have to undergo so many difficulties? Bazıları onlar Rabbin saf adananlarıydılar. Neden bu kadar çok zorluktan geçmeleri gerekti diye sorabilir. Underwent so many difficulties to show how a devotee never deviates in his desire to please Krishna. Ama onlar bu zorluklardan geçtiler çünkü onlar bir adananın Rabbi memnun etme arzusından nasıl hiçbir zaman sapmayacağını bize örnek olarak gösterdiler. Even in the face of so many adversities. Birçok zorlukla, çıkmazla karşı karşıya kalsa bile bir adam. So there will be outward disturbances. Yani dışarıdan gelen rahatsızlıklar olacaktır. But still Krishna's protection is always there. Ama yine de Krishna'nın koruması her zaman oradadır. So what's your question? Sizin sorunuz neydi? So she just said 2 sentences. She was thanking you for the class. And she said that actually Krishna consciousness is like a miracle in her life, but sometimes she has difficulty to remember Krishna in her dream. Yani bazı zamanlarda düşme korkusu yaşıyorum. Yani aslında korunduğumu da biliyorum Krishna tarafından. Korunduğumu ve desteklendiğimi farkındayım. İsterseniz bunu arkadaşlar.
Sorry, I misremembered. She said, actually, I sometimes have the fear to fall down. A fear. Yes, fear to fall down. Though I feel the protection of Krishna also. Böyle zamanlarda en çok hemen adananlara sığınıyorum aslında. Ama yine de şöyle bir korku gelişiyor. Hastalık veya işte dış dünya, ailevi nedenler. Yani benim elimde olmayan sebeplerde sanki bir şey olabilirmiş korkusuna düşüyorum. Bunun için daha hani hızlı, daha böyle çabuk bir eylem önerisi olabilir mi? So in such cases, when I come across such fears, I mostly take shelter of the devotees. The first thing I do, but sometimes I also have a feeling like there might be some situations, situations, that might come from outside, from family or from other reasons that might cause me to fall down. So, do you have any suggestion to come out of this kind of fears more quickly? There's nothing wrong to be afraid of Maya. Maya'dan korkmakta yanlış olan bir şey yok. Prabhupada even uses the term a healthy fear of Maya. Prabhupada bu terimi dahi kullanıyor, yani Maya'dan sağlıklı bir korku. He once told a devotee, bir keresinde adananlara şöyle demişti. He said, the difference between you and me is I will never fall down. I will never fall down. Sizinle benim aramızdaki fark şu, ben hiçbir zaman düşmeyeceğim. Because I'm always afraid of Maya. Çünkü her zaman Maya'dan korkuyorum. And one time a devotee also said to Prabhupada, why is Maya so strong? Bir keresinde bir adanan Prabhupada'ya Maya neden bu kadar güçlü diye sordu. Prabhupada's answer is, why is your determination so weak? Prabhupada'nın yani cevabı da senin kararlılığın niye bu kadar zayıf dedi. So there's nothing wrong with having a healthy fear of Maya. Yani aslında Maya'dan korkmak sağlıklı bir şey ve bunda yanlış olan bir şey yok. Actually, Maya is Maya Dakshina Prakriti Suyate Satcharacharam. Maya is working under Krishna's direction. Aslında Maya, Krishna'nın talimatına göre çalışıyor yani. And she's performing the thankless task. O kimsenin kendisine teşekkür etmediği bir görevi yerine getiriyor. Keeping the living entities bound by her illusory energy. O yanıltıcı enerjisiyle canlı varlıkları bağlıyor. But for devotees, she's serving them. Ama adananlar söz konusu olduğunda onlara hizmet ediyor. She serves the devotee because the devotee knows there's Krishna and there's Maya. O adananlara hizmet ediyor çünkü bir adanan kimin Krishna, kimin Maya olduğunu biliyor. This is Maya. Bu Maya. I'm not pointing to you. I was so afraid. I was so much afraid. This is Maya, this is Krishna. I'm in the right place. Bu Maya, bu Krishna. But there's only Maya and Krishna. Ama sadece Maya ve Krishna. So if this is Maya, eğer bu Maya'ysa, then I need to take shelter of Krishna. O zaman Krishna'ya sığınmam gerekiyor. Because it's the only other option. Çünkü başka bir şansım yok. So Maya helps us. Maya bize yardım ediyor. By luring us. Bizi yani cezbederek, gözümüzü kamaştırarak. She's always got these little allurements that attract us. Allurements? Her zaman bizi böyle cezbedecek, yani gözümüzü kamaştıracak bir şeyleri var. But a devotee who knows this is Maya Ama bir adanan bunun Maya olduğunu biliyor. becomes stronger by her test. Ve bunu bildiği için de onun testinden geçerek daha da güçleniyor. I remember, I might have told you this, maybe not. When I was coming to the temple in 1972-73, Ben tapınağa ilk geldiğim zamanlarda 1972'de 73'te and there was a friend of mine named Keshava who really preached to me a lot.
Benim bir arkadaşım vardı o zaman, adı Keşava'ydı ve bana çok fazla Krishna bilincini anlatıyordu. And one day he came to the temple and he gave me a cassette of Prabhupada's lecture. Ve bir gün tapınağa geldi ve bana Prabhupada'nın derslerinden oluşan bir set verdi. It was a lecture that he had just given very recently. Ve çok yakın bir zaman önce vermiş olduğu bir derstendi bu. And in those days, having cassettes of Prabhupada's lectures was very valuable. Pardon, kaset vermiş. O zaman da Krishna'nın, Prabhupada'nın böyle kasetlerine sahip olmak çok değerli bir şeydi. They weren't in abundance like they are now. Şu andaki gibi çok fazla kopyası yoktu bunların. So I was still working. Ben de o zaman hala çalışıyordum. And I would listen to that tape every day. Ve bu tape'i de her gün dinliyordum. And in that lecture, Prabhupada said, Ve bu derste de Prabhupada şöyle dedi. in the beginning, when one comes to Krishna consciousness, Başlangıçta bir kişi Krishna bilincine geldiğinde Maya will test you Maya sizi deneyecektir, test to edecektir. see if you're coming to serve Krishna or to disturb Krishna. Siz Krishna'ya hizmet etmeye mi geldiniz yoksa ona rahatsızlık He vermeye mi? says, therefore, in the beginning, there will be many tests. O yüzden o başlangıçta birçok farklı testin olacağını But söylüyor. if one takes shelter of Krishna in the boat in the middle of the ocean, like taking shelter of a boat in the middle of the ocean, Ama eğer bir kişi Krishna'ya sığınırsa aynı okyanusun ortasında bir tekneye bir kişinin sığınması gibi he will not be disturbed. o kişi rahatsızlık duymayacak. This is the only tape I had. Tek başına. This is the only tape of Srila Prabhupada that I had. Benim sahip olduğum tek tape buydu işte Prabhupa'nın And tek I tape would buydu. come home from work and listen to it every day. Her gün eve geldiğimde bunu tekrar dinliyordum. Every day I just go over and over and over again. Her gün tekrar. In the beginning it was hard for me to understand Prabhupada's accent. Başlangıçta Prabhupa'nın aksanını anlamak benim için güçtü. Sometimes we had these cassette players, we rewind it and go back and listen to it again and again. Bizim geri alma düğmemiz vardı. Geri alıyorduk, tekrar dinliyorduk. And then, so I remember that part, that in the beginning, there'll be so many tests. Maya will be testing to see if one is coming to serve Krishna or disturb Krishna. Ve bunu hatırlıyordum. Başlangıçta çok fazla test olacak. Maya bir kişinin kendisini rahatsız etmeye mi geldiğini yoksa ona hizmet etmeye mi geldiğini, Krishna bunu test edecek. And I decided to move into the temple. Ve ben tapınağa taşınmaya karar verdim. And when I moved into the temple, everything was just so blissful. Ve bu tapınağa taşındığında her şey o kadar mutluluk vericiydi ki. I felt like I was liberated. Özgürleşmiş gibi hissettim kendimi. I was thinking, what's Prabhupada talking about? In the beginning there'd be so many tests. This is just wonderful. Ve ben Prabhupada ne hakkında konuşuyor anlamıyorum diye düşündüm yani. Bir sürü test olacağını söylemiştim ama buradaki her şey harika. And I was just going along in my devotional service thinking, why did Prabhupada tell me that? Evet, adamla hizmetimde devam ediyordum ve Prabhupada neden bunu söyledi He acaba said diye in the düşündüm. beginning there'll be so many tests, but I'm not having any tests. Bir sürü test olacağını söylemiştim ama hiçbir testle karşılaşmıyorum. And then all of a sudden I gradually started to notice that it was becoming difficult for me to wake up for Mangal Arati. Sonra yavaş yavaş Mangalarati'ye kalkmanın benim için zorlaşmaya başladı. Because we had to get up in the morning, every morning at 3:30. Çünkü her sabah 3.30'da kalkmamız gerekiyordu. Mangal Arati was at 4:15. Ve Mangalarati'de 4:15'te başlıyordu. And then it became more and more difficult. Ve gittikçe benim için daha zor bir hale gelmeye And başladı. in those days, everyone went to Mangal Arati. Ve o günlerde herkes gidiyordu Mangalarati'ye. And we had a temple commander who was formerly an Air Force sergeant. Ve bizim daha önce hava kuvvetlerinde çalışmış bir tapınak başkanımız vardı. And if he didn't get up in time, he was formerly, before he was a devotee, he was an Air Force sergeant. Yeah. Hava işte. Çavuş. Savaşmış. Yes, got it? Yes. Okay. And if you wouldn't get up for Mangal Arati, he would take the sleeping bag and shake you up. Eğer sen Mangalarati'ye kalkmazsan senin battaniye alıp seni de sallıyormuş. And he started to do that with me. Bana da bunu yapmaya başladı. And it was becoming really hard. And gradually started to think, I don't know if I could stay in the temple anymore.
Ve bu o kadar zorlaşmaya başladı ki benim için. Yavaş yavaş tapınakta kalmaya devam edebilir miyim diye, devam edebilir miyim acaba diye düşünmeye başladım. It's becoming so difficult. Çok zorlaşmaya başladı. And then one morning I took my fist, I remember I hit it against the ground. I said, that's it, I'm leaving. Ve bir gün hatırlıyorum, sabah uyandım ve dedim ki, yumruğumu vurdum ve dedim ki, yeter artık, tamam ayrılıyorum. And then it was just like somebody turned on the tape recorder in my heart. Ve o anda sanki bir kişi kalbimde o teybi tekrar açtı. And I heard Prabhupada say, in the beginning there'll be so many tests. Ve ben Prabhupada'nın bunu söylemeye başladığını duydum tekrar. Başlangıçta birçok test olacak. Maya will come to test you to see if you want to serve Krishna or disturb Krishna. Maya gelip seni test edecek, Krishna'ya hizmet etmek için mi geldi yoksa ona rahatsızlık vermek için. And it was just like, I was like so blissful. Ve o kadar mutluluk hissettim ki bir anda. I was so happy. Çok mutluydum. Because I understood why Prabhupada told me that. Çünkü bana Prabhupada'nın bunu neden söylediğini anladım. I wasn't thinking, I was thinking, no, this is not going to, it's not happening. And then all of a sudden, Hayır diye düşünmeye başlamışsın. Hiçbir zorluk olmayacak ama sonra birden gibi. so my tests. Maya test ediyor. If you want to serve Krishna or disturb Krishna. Krishna'ya hizmet etmek mi istiyorsun yoksa onu rahatsız etmek mi? But if we remember that, Ama biz eğer bunu hatırlarsak we'll take shelter of Krishna. o zaman Krishna'ya sığınacağız. Okay. I've got to end. Yeah? Should we have a short kirtan? Short kirtan? Okay. O zaman burada bitireceğiz. Kısa bir kirtan yapacağız. I didn't get Chaitanya Charitamrita. Какой второй был экзамен, а какой третий был экзамен от Майи? Какой? Экзамен. Which test? Which test? Huh? Второй, третий. What's that? Second, third test from Maya. What was your second and Second and third? third one? I can tell you what my second one was. Первая Мангала. Первая Мангала. Второй. Распространяет книгу. Что-что? Распространение книг. Андрей, не Это было очень трудно. Очень. I can tell you a story. İkinci ve üçüncü karşılaştığınız zorluk neydi diye sordu. Özgün You want me to tell you a story? Bir hikaye anlatabilirim It'll size. take about 10 minutes for the story, but it's a real good story. 10 dakika sürebilir bu hikaye ama çok güzel bir hikaye. What is it? Распространение книг. Распространение книг. When how to make it short? When I first came to the temple, İlk olarak tapınağa geldiğimde I was tested ben test edilmiştim. before even the other test. Bu testten önce. In those days, we weren't allowed to move directly into the temple. O günlerde bizim direkt olarak tapınağa taşınmamıza izin verilmiyordu. I had to sleep in the basement on a cold concrete floor. Benim soğuk bir beton üzerinde ve bodrum katında yatmam gerekiyordu. To prove that I was sincere that I wanted to live in the temple. Yani bu şekilde ben tapınakta yaşama konusunda samimi olduğumu kanıtlamak zorundayım. But I didn't mind; it was wonderful. Ama ben bundan buna aldırmadım yani. Benim için güzeldi. But I used to beg them, can I shave my head? Ama ben onlara yalvarıyordum, lütfen ben kafamı kazıyabilir miyim? Because I had very long hair. Çünkü çok uzun saçlarım vardı. I was a hippie. Ben bir hippiydim. And I used to beg them, please, can I shave my head? Ve
onlara yalvarıyordum, lütfen ben kafamı I say, kazıyabilirim. no, just wait. Onlar da diyordu ki hayır dur. So finally, after maybe 2-3 weeks, they said, okay, you can move upstairs. Nihayetinde de 2-3 hafta sonra tamam dediler, yukarıya çıkabilirsin. And they shaved my head. Ve benim kafamı kazıdılar. Those days we didn't have the electric buzzers. O günlerde de bu elektrik tıraş makineleri yoktu. They used to use these hand clippers. Bu yani mekanik olanlarını kullanıyorlardı. And they were just, and my hair was so long, it took them hours to get all the hair off my head. Ve bunu yapmak, saçlarım uzun olduğu için bunu yapmak için saatler harcadılar. And then they had to use a razor. Ve sonra da bir tıraş bıçakla. After they finished shaving my head, it looked like I was in a battle. You know? My head was all blood. Ve yani o saç tıraşı bittiğinde de ben savaştan çıkmış gibiydim. Her tarafım kanıyordu. They had to use a septic pencil to get the blood to stop. Kan taşı. Kan taşı kullanmaları gerekti. And then they said, okay, now you can go out and book distribution. Sizden tamam tıraşmış, şuradan gidebilirsin. So they gave me a book bag and they filled it up with Back to Gaudiya magazines. Bana bir kitap çantası verdiler ve içini de Back to Gaudiya magazinleriyle doldurdular, dergileriyle. And they took me out to downtown and said, okay, now distribute these magazines. Ve sonra beni şehrin merkezine indirdiler ve tamam dediler, şimdi git bu dergileri dağıt. It was very difficult for me. Çok zordu benim için. I mean, sometimes, I was doing it every day and it was so difficult. Her gün yapıyordum bunu ve çok zordu. Sometimes I would cry. Bazen ağlıyordum. It wasn't tears of compassion. Gözyaşlarım değildi. And especially because here I was with the shaved head and I looked like a clown. Saçım tıraşı yani palyaçoya benziyordu. All these cuts, bruises all over my head. Kafamın her yerinde yaralar vardı. That was my second test. Bu benim ikinci testimdi. But then I was asked to go out book distribution regularly. Ve sonra benden kitap dağıtmaya düzenli bir şekilde gitmemi istediler. And for 2 years, I was going out in book distribution and coming back to the temple because it was so hard. Ve sonraki 2 yıl boyunca da ben sokağa çıkıyordum, kitap dağıtmaya ve sonra tapınağa geri geliyordum çünkü çok zordu. But I used to think that book distribution is very dear to Srila Prabhupada, so I should continue to go. Ama ben kitap dağıtmanın Şri Prabhupada için çok önemli olduğunu düşünüyordum. O yüzden de yapmaya devam ediyordum. But then it would be so hard that the temple president would bring me back and have me do some other service. Ama o kadar zorlanıyordum ki sonra tapınak başkanı beni tapınağa geri götürdü ve başka hizmetlerde bulunuyordum. So finally, one day I said, no, I have to distribute books. Ama sonunda bir gün dedim ki hayır, kitap dağıtmam gerekiyor. And I made a vow. Ve bir yeminde bulundum. I'm going to stay out of book distribution no matter what, no matter how difficult it is. Ne kadar zor olursa olsun dışarıda kalacağım ve kitap dağıtmaya devam edeceğim. And this is after 2 years of having very difficult time with book distribution. Ve bu kitap dağıtmak için harcadığım 2 yılın sonunda gerçekleşti. Yani çok zorlandığım 2 yılın sonunda. I can never remember it being blissful engagement. For 2 years, I can never remember it being a blissful engagement. Yani ben o 2 yıl boyunca hiç yaptıklarımdan keyif aldığımı, mutlu olduğumu hatırlamıyorum. But I knew I had to make a vow. Ama biliyordum ki bir söz vermem gerekiyor. So I said, okay, from this day on, I will stay out of book distribution. Ve o zaman da dedim ki kendi kendime tamam, bugünden sonra dışarıda kitap dağıtmaya devam edeceğim. So one day the temple president called me. Bir gün tapınak başkanı beni çağırdı. And I was out and traveling book distribution. Ve ben dışarıda kitap dağıtmak için I used to dolaşıyordum. travel in a van. I could tell so many stories. Bir karavanla dolaşıyordum. Birçok hikaye anlatabilirim bununla We ilgili. travel in a van distributing Prabhupada's books İşte Prabhupa'nın all over the country. kitaplarını dağıtmak için bir karavanımız var ve bütün ülkeyi dolaşıyorduk bununla. And the temple president called me and said, Niranjana, you have to come back to the temple. Tapınak başkanı beni çağırdı, aradı ve dedi ki Niranjana, tapınağa geri gelmen gerekiyor. I said, why?
Ben dedim ki neden? He said, because you're Brahmin initiated and we need somebody to cook for the deities. O da dedi ki sen Brahmana inisiyasyonuna sahipsin ve bizim de Murti'ye yemek pişirecek birine ihtiyacımız var. I said, no, you have to find somebody else. Ben dedim ki başka gerekiyor. I said, I made a vow. Dedim ki ben bir söz verdim. I have to stay out of book distribution. Ben dışarıda kitap dağıtımına devam edeceğim. And so we went back and forth. Böyle gidip geldik konuşmalarda. And finally he said, finally I said, okay, I surrender, I'll go back. Ben nihayet tamam dedim, teslim oluyorum ve geri gideceğim. So I was asked to cook for the deities. Murtiler için yemek yapmamı I istemişlerdi. would start in the morning around 5 o'clock. Sabah 5'te başlıyordum. And I'd be in the kitchen till about 3 or 4 o'clock in the afternoon. Ve akşamüstü 3'e 4'e kadar da mutfakta kalıyordum. I was cooking the sweets. Tatları yapıyordum. Because we had Radha Krishna deities, we had 6 offerings a day. Radha Krishna murtilerimiz vardı ve günde 6 tane sunum I was yapıyordum. cooking the daily sweets. Günlük tatlarını I was yapıyordum. cooking breakfast for the deities. Onlara kahvaltı hazırlıyordum. I was cooking breakfast for the devotees. Adınanlar için kahvaltı hazırlıyordum. I was cooking lunch for the deities. Sonra murtiler için öğle yemeği I was hazırlıyordum. cooking lunch for the devotees. Sonra adınanlar için öğle yemeği I was hazırlıyordum. cooking the food offering. Sonra yemek meyve sunumunu hazırlıyordum. I was cooking the Sunday feast Sonra pazar programını hazırlıyordum. for hundreds of people. Yüzlerce kişi için. And every day I was in the kitchen for about 9 to 10 hours. Ve her gün yaklaşık 9-10 saat mutfakta oluyordum. And I would get up real early in the morning Ve sabahleyin gerçekten çok erken kalkıyordum. and chant all my rounds before going in the kitchen. Mutfağa girmeden önce bütün turları bitiriyordum. So after doing this for some weeks, Birkaç hafta boyunca bunu yaptıktan sonra the temple president discovered that I was free in the afternoon. tapınak başkanı benim akşamüstü boş olduğumu keşfetti. And I was also the only one who knew how to play mridanga. Ben aynı zamanda tapınakta mridanga çalmayı bilen de tek kişiydim. So he asked me, he said, well, since you have all your rounds done in the morning, you finish your cooking and by 4 o'clock in the afternoon, why don't you go out with the Harinam party? O bana dedi ki madem sen yani sabahtan turlarını bitiriyorsun sonra 3-4 gibi de yemek hizmetin bitiyor. Neden Adananlarla çıkıp Harinam'a gitmiyorsun? And I was thinking, I didn't say anything. Ben şöyle düşünüyorum ama bir şey demedim. But I was thinking, he brought me back to the temple to cook for the deities. O beni tapınağa geri getirdi murtilere yani yemek yapmak için. So I'm cooking for the deities. Ben murtilere yemek yapıyorum. Instead of going out in Harinam, Yani Harinam'a gitmek yerine I'm going to keep my vow. ben yeminimi devam ettireceğim. And I'm going to go out and distribute books. Ve ben kitap dağıtmaya gideceğim. And so I would take my Western clothes downstairs in the basement. Ve ben bodrum katında bulunan o batı tarzı kıyafetlerimi tekrar geçirdim üzerine. And after finishing the deities, cooking for the deities, I changed my clothes and go out and distribute books. Ve murtilere yaptığım yemek hizmetini bitirdikten sonra aşağı indim, kıyafetlerimi değiştirdim ve kitap dağıtmaya çıktım. And I went to the most difficult place to distribute books. Ve kitap dağıtmak için en zor olan yere gittim. But I went there because it was close to the temple. Ama orayı seçmiştim çünkü tapınağa yakındı. It was called Harvard Square, Bu yerin adı da Harvard Meydanı. where Harvard University is. Harvard Üniversitesi'nin olduğu And meydan. all the really puffed up college students were there. Gerçekten orada çok şişmiş yani üniversite öğrencileri vardı. And I was trying to approach them. Onlara yaklaşmaya It çalışıyordum. was so difficult. Ve çok zordu. But still I did it every day. I went out for 2 hours. Ama yine de ben bunu her gün yapmaya devam ettim ve 2 saat dışarıda geçirdim. And then one day, Ve bir gün the most amazing thing happened. en harika şey gerçekleşti. It was so amazing what happened. Yani olan şey inanılmazdı. I was feeling blissful in book distribution. Ben kitap dağıtırken kendimi mutlu hissetmeye başladım. I never felt blissful in book distribution. Hiçbir zaman daha önce böyle hissetmemiştim. And I was stopping people and everybody was taking books. Herkesi durduruyordum ve herkes kitaplardan alıyordu. And became just Prabhupada just somehow gave me such a taste for book distribution. Because I made that vow. Prabhupada bana kitap dağıtmayla ilgili böyle bir tat verdi. Çünkü o yemini vermişti. So one day in the temple, Bir gün tapınakta the temple presidents came up to me tapınak başkanı bana geldi.
He said, you seem pretty blissful. Dedi ki çok mutlu görünüyorsun. You must be glad that you surrendered and went out in Harinam every day, right? Sen teslim olduğun için ve her gün Harinam'a gittiğin için çok mutlusun değil mi? And I didn't tell him. Ben de ona bir şey demedim. I said, yes, everything's very nice. Ben dedim ki her şey çok güzel, evet. And then one day he came up to me. Ve sonra bir gün bana geldi. He said, I found out you're not going Harinam. Senin Harinam'a gitmediğini fark ettim. He said, I found out that you're going on book distribution every day after you finish your cooking. Sen yemek hizmetini bitirdikten sonra her gün kitap dağıtımına I was çıkıyorsun. thinking, oh no, now he's going to force me to go on Harinam. Ben de of dedim ya, şimdi beni Harinam'a gitmeye zorlayacak. He said to me, no, I want you to go out on book distribution full time again. O dedi ki hayır, ben senin tekrar gidip bütün gün boyunca kitap dağıtmanı He istiyorum. handed me the keys to the van. Ve bana o karavanın karavanın anahtarını verdi. Go distribute books. Dedi ki git kitap dağıt. So that was another test. Bu başka bir testti. That was a big test. Bu büyük bir testti. Many more came afterwards too. Ondan sonra başka bir sürü başka Doesn't test stop. oldu. Vishnu Swami used to tell another story. Vishnu Swami bir başka I hikaye learned a lot of anlatıyordu. things from him. Ondan birçok şey And I'll öğrendim. stop. It's a very short story. Sonra bitireceğim. Çok kısa bir hikaye. He told the story about the fighter. Bir savaşçıyla ilgili bir hikayeydi bu. It was a boxer. O bir boksördü. And he was about to have a big boxing match. Ve büyük bir boks maçı olacaktı. So, in order to prepare for his boxing match, he worked out more than he ever worked out. Ve bu boks maçına hazırlanmak için daha önce hiç çalışmadığı kadar çalışmıştı. He was a featherweight fighter. You know what a featherweight fighter is? There's different featherweight, middleweight, heavyweight. Bu şey, Tüysük. light, yes? Yeah, like Tüy sikletmiş. so he said so he worked out more than he ever worked out before. O hiç daha önce çalışmadığı kadar çok çalışmış bu And he was maç. so confident that he was going to win the fight. Ve bu mücadeleyi kazanacağına dair çok kendine güveni varmış. But when it came time for the fight, he stepped in the ring Ama yani maç zamanı geldiğinde ve o ringe girdiğinde and he found out that he was up against the middleweight ve karşısındaki kişinin de orta siklet olduğunu fark because he ettiğinde. put so much weight on and so much muscle that he could no longer fight in the lightweight class. Çünkü o çalışma sırasında o kadar çok kilo almış ve kas yapmıştı ki artık tüy siklet kategorisinde mücadele edemez hale gelmişti. He said, "This is just like a devotee." Bu aynı bir adanan gibi demişti. He said, "Maya will test according to our level of advancement. Maya bizi ilerleme seviyemize göre test edecek. In the beginning, we're featherweight, Başlangıçta biz tüy sikletler gibiyiz. but as we start making advancement, Ama biz yani savaştıkça güç and kazanıyoruz. we become our opposition becomes a middleweight, O zaman bizim karşımızdaki kişi de orta siklet birisi and then oluyor. we make more advancement, and our opposition becomes a heavyweight." Ne kadar çok ilerlersek karşımızdaki de o kadar daha ileri bir Rakip bu. rakip oluyor. Evet. So Maya will test according to our advancement. Maya bizi ilerleme seviyemize uygun şekilde test edecek. So there'll always be tests, Yani her zaman testler olacaktır. but we become stronger, Ama biz güçleneceğiz. more capable of passing. Okay. Ve bu testleri geçmeye uygun hale geleceğiz. А сейчас Субхата до сих пор вас проверяет? Майя проверяет и сейчас вас? I didn't put it. Maya still test you. Tests? Сейчас. Конечно. Да? Ну, уже легко, наверное, да? It's Так, like easy. легко, да? Да, Easy. Easy. Krishna helps. Krishna Krishna yardım ediyor. помогает. Ну, вы уже видите, да, что это Майя, вот, правильно? Да. Вы говорите, стойте здесь, Я могу правильно? верить. Иногда. Я Не здесь, а всегда, ты не здесь, всегда. и пошел. Иногда я забуду. А, забываете, да, что это Майя? İngilizce. Türkçe. Bazen
Şimdi Maya'yı görüyorsunuz değil mi? Maya'nın testlerin Maya'nın olduğunu görüyorum. Evet, bazen görüyorum dedim. Ben unutuyorum. Maya öyle şaka. Very good.